İzzet Ünver tarafından Magirus Deis lisansı ile 1963'te kurulan otokar, 1964 yılında Türkiye'nin ilk şehirler arası otobüs üretimini gerçekleştirmiştir. Otokar firması, Türkiye otomotiv sektöründeki birçok ilkin yapılmasına vesile olmuştur. 1968 yılında üretildiği dönemin en iyi otobüsü olan Apollo modelini piyasaya sürerek bütün dikkatleri üzerine çeken firma, şehir içi ulaşımında 1969 yılında Türkiye'nin ilk minibüsünü üreterek bu alanda da faaliyetlerine başlamıştır. Bugün yine otokar firması tarafından üretilmiş olan ve bir döneme damgasını vurmuş Magirus M2000 minibüsü ve Türkiye minibüsçülük tarihine değineceğiz. Hadi başlayalım. Minibüsçülük ya da diğer bir tabirle dolmuşçuluk ülkemizde çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Dolmuş terimi de yolcu kapasitesi tamamlanan aracın dolduğunu işaret eder. Oradan da dolmuş adını almıştır. İlk dolmuşlar günümüzdeki gibi değil, genelde otomobildi. Dolmuşçuluğun ilk çıkışı da taksicilerin işlerinin kötü gitmesiyle aynı güzergahta birden fazla kişiyi arabalarına alıp birden fazla yolcuyu gidecekleri yerlere götürmesiyle başlamıştır. Burada hem taksici para kazanmış hem de yolcular ekonomik seyahat yapabilmişlerdir. Türkiye'de dolmuşun esas saltanatı ise 1960-1970'lerde başlamıştır. Dolmuşçuluk, önceki dönemlerde taksicilerin mevcut araçlarıyla giriştikleri alternatif bir iş modeliyken 1960'larda birlikte iş düzenleri daha fazla yolcu alacak şekilde dönüştürülmüş büyük Amerikan araçları ve minibüsler sahneye çıkmıştır. Türkiye'de bu dönemin özelliği büyük kentlere göçün ve gecekondulaşmanın başlamasıdır. Artan kent nüfusu ve kentin çeperlerinde yeni semtlerin ortaya çıkması daha önceden görülmemiş bir ulaşım talebini yaratmıştır. Kamu toplu taşıma sistemlerinin karşılamakta yetersiz kaldığı bu talep dolmuşu iyice yaygınlaştırmıştır. Eski ve genellikle station tipi büyük Amerikan otomobillerinden oluşan dolmuşlar daha ziyade şehir merkezlerinde hizmet verirken minibüs dolmuşlar kent merkezi ile çevredeki gecekondu semtleri arasında çalışmaktaydı. Kuşkusuz minibüsler yapıları gereği karayolu altyapısı gelişmemiş, bu çevre semtlere yüksek sayıda yolcu getirip götürmek için daha elverişliydi. Tam da bu sebeple minibüs dolmuşlar yeni oluşan gecekondu kültürünün simgesi olarak görülür ve arabesk müzik ile özdeşleştirilmiştir. Kamunun sunduğu toplu ulaşım araçlarının aksine dolmuş, sunduğu ulaşım hizmetine yolculuk sistemine göre kolayca uyumlandırabilen bir ulaşım aracıdır. Yani esnektir, tarifeli değildir. Bir güzergah üzerinde istediğiniz noktada dolmuşa binip istediğiniz noktada inebilirsiniz. Dolmuşun hızlı bir ulaşım aracı olduğunu da buna eklemeliyiz. Sık sık durup kalkmasına rağmen aracın özellikleri ve şoförlerin sürüş stili nedeniyle dolmuşlar özel oto ve taksilere yakın bir hıza erişebilmektedirler. Bunda dolmuş olarak kullanılan aracın yapısı, teknik özellikleri ve boyutları da önemli bir etmendir. Şehirlerimizde değişik marka ve modelde birçok dolmuş kullanılmıştır. Yerli üretimin olmadığı dönemlerde akılda kalan araçlar arasında İngiliz Thomas, Comer, Morris, Alman Tempo Matador, Ford FK, Volkswagen T1, Fransız Renault Goulet gibi minibüsler başı çeker. Balta burun tabir edilen Renault'lar hariç bu dönemin tüm minibüsleri basık tavanlı, yere yakın ve küçük araçlardır. Dolmuşçuluğun gerektirdiği ağır kullanım şartlarına pek uygun değildirler. Dolmuşçuluğun iyice yaygınlaşıp daha organize hale geldiği dönem 70'li yıllardır. Bu dönemin özelliği Türkiye'ye salt montaj değil, üretim de yapabilen bir otomotiv sanayinin oluşmasıdır. Üreticilere ek olarak Bursa, İzmit, İstanbul gibi şehirlerde karoseri imalatı konusunda uzmanlaşan bir yan sanayi de bulunmaktaydı. Yüksek yapısı, dayanıklılığı ve geniş iç hacmi nedeniyle bir önceki dönemde çok tutulmuş baltaburun Renault Goulet'ler yeni bir karoseri tasarlanıp üretilmişlerdir. Otobüs kasa diye adlandırılan bu karoseri düz ve köşeli yapısıyla tamir kolaylığı sağlamakta, geniş iç hacim ve büyük camları ile hem daha fazla yolcu alabilmekte hem de nispeten ferah bir yolculuk sunmaktadır. Sinan Çetin'in yönettiği 1982 yapımı Çiçek Abbas filminde Ali Beyköy'deki dolmuş durağının üyelerinin tamamına yakını bu minibüsten kullanmaktadır.
Ama 70'li yıllara damgasını vuran dolmuşçuluk sektörünün bir numarası 1969 yılında Ünverler Ticaret tarafından üretilen hava soğutmalı Alman Daewoo motorlu Magirus dolmuşlar olmuştur. Magirus Daewoo dolmuşlar da tıpkı Renault'lar gibi otobüs kasalıdır. Yerden yüksektir. Bu özellik şoföre geniş bir görüş alanı ve manevra kabiliyeti sunarak kullanımı kolaylaştırmaktadır. Motoru da gelmiş geçmiş en dayanıklı motordur. İlk versiyonlarda Magirus otobüslerin patlak gözlü farlara ve bombeli camlara sahip karakteristik yüzü bu dolmuşlarda kullanılsa da 1980'lerde yenilenen modeller artık iyice köşelidir ve panzer kasa olarak ünlenmiştir. Bu dönemde Renault ve Magirus kadar olmasa da Ford Mk2 modelleri de dolmuşçuların tercih ettiği bir diğer model olmuştur. Hatta Çiçek Abbas filminde Çiçek Abbas'ın tercih ettiği model Ford Mk2'dir. Yaklaşık 30 yıl boyunca yollara egemen olan Magirus Daewoo dolmuşları yolcular ve sürücüler arasında görüş farklılıkları vardır. Sürücülerin çok sevdiği bu dolmuşlar yolcular tarafından çok sevilmemiştir. Bunun da baş nedeni kulakları sağır eden motor sesi, hiç dinmeyen sarsıntısı, ayakta yapılan yolculukları iki büklüm geçirmenize neden olan yüksek şasisidir. Ama şoförler açısından ölümsüz motorları ve trafikteki tüm araçları tepeden bakan yüksek şasileriyle, saldırgan sürüş stilleriyle uzun yıllar tercih nedeni olmuştur. Magirus dolmuşlarının bir başka özelliği ise aslında buna modifiye de diyebiliriz. Eski modellerinde araçların önü kalkıkken arka tarafı basık konumdadır. Bu durumun başlıca nedenleri 70'li ve 80'li yıllarda üretilen modellerin direksiyonları kuru direksiyon olması nedeniyle dolmuşların önü kaldırılarak ağırlık merkezi arkaya verilmiştir. Bu durum tam yolcu ile şoföre dar ve yoğun yollarda daha iyi manevra yapmasını sağlamıştır. Magirus dolmuşları yıllar içerisinde modernize edilerek 2012 yılına kadar üretimlerine devam edilmiştir. En bilindik serisi M serisidir. M serisinde modeller M80, M2000 ve M2010'dur. Bu modellerin en yaygın olanı ise M2000 modelidir. M2000'ler gerçek bir efsaneye dönüşmüş modellerdir. Bu model Türkiye dolmuşçuluk sektöründe zirvededir. Bu model için dolmuş denince ilk akla gelen model diyebiliriz. M2000'in başlıca özellikleri motor tipi doğal emişli hava soğutmalıdır. 3770 cc motor hacmine sahiptir. 80 beygir gücünde ve 230 Newton tork üreten bir motora sahiptir. 14+1 yolcu kapasiteli bu dolmuşlar maksimum 110 km/s hıza erişebilmektedirler. Dolu ağırlıkları 1460 kilogramdır. 80 beygir motor ile rampalarda çok da seri bir araç değildir. Magirus Daewoo minibüsler koca şehirlerden binlerce kişiyi evlerine, işlerine yetiştirmiştir. Dolmuş çok sevilen bir ulaşım aracı olmasa da asla vazgeçilmeyen bir ulaşım aracı olmuştur. Günümüzde de aktif olarak çalışan bu ulaşım araçları hala binlerce insanın imdadına yetişmektedir. Dolmuşçu esnafı dakikalarla yarışan kişiler olduğundan pek trafikte dalaşmamak gerekir. Dolmuş şoförleri sol aynayı pek kullanmadıklarından eğer sağınızda bir dolmuş varsa direkt yol vermek sizin lehinize sonuçlar verecektir. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızla da videoya katkıda bulunabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Bye.